Sanal makine oluşturmak için Compute menüsünün altındaki Instances'a geliyoruz ve Create Instance butonundan sanal makine oluşturabilmektedir. İlk olarak bizi karşılayan ekran Base Config adımı. Burada bulunduğunuz projenin bilgisi yer almaktadır. Available Zone Nova genel bir tanım. Bu altyapıdaki bütün fizikselleri kapsayan bir tanım ve bu zonlarda altyapıdaki fiziksel sunucuları ayrıştırabilmemizi sağlamaktadır. Fakat şu an burada bir ayrım bulunmadığı için genel bir Nova zonunda oluşturacağız. Diğer adım Flavor seçme adımıdır. Sanal makineye atanacak olan CPU ve memory kaynağını belirten mantıksal ayraçlar gibi düşünebiliriz. Burada bir CPU ve 2 GB memory şu anki test makinemiz için yeterli olacaktır. Start source dediğimiz kavram ise sanal makinemizin bir imajdan mı oluşacağı, instance snapshotlardan mı oluşacağı ya da bootable volume'den mi oluşacağına karar verip ilerlemekteyiz burada. Bir sanal makinenin eğer snapshot'ını almışsanız, ki snapshot'ta anlık görüntü demek, anlık görüntüye geri dönebileceğiniz gibi herhangi bir volümü bootable volume haline getirip yani içerisine işletim sistemini gömüp direkt volümden de sanal makine oluşturabiliyorsunuz. Şu an imajdan ilerleyeceğiz ve bir Ubuntu imajı seçelim. Ubuntu 20.04 imajından ve QCOV2 formatında demiştik imajlar. Devam edelim. Boot from volume kısmında da iki seçenek bulunmaktadır. Birisi Create a new system disk, diğeri Don't create a new system disk. Birinci seçeneği seçerseniz sunucunuzun root diski, backend'inizde hangi storage'ı seçerseniz orada bir disk olarak oluşmaktadır. Fakat Don't create a new system disk derseniz de sizin root diskiniz ephemeral disk olarak oluşur ve ephemeral diskler de geçici disklerdir ve sanal sunucuyu sildiğinizde diski de silinir. Biz volümünü oluşturalım. Yani bunu seçersek bunun root diskinin volüm olarak da oluşacak. Yani bir blok depolamanızda arka planda backend'iniz, storage type'ınız neyse orada diskimiz oluşacak. Default'u seçiyoruz. Burada diskinizin size'ı otomatik olarak imajınızın metadatasında en az kaç GB'lık bir root disk istediği gömülü ise o kadar size otomatikmen çevirmektedir. Burada sunucuda ekstra bir disk istiyor iseniz buradan Add Data Disk de seçebilirsiniz veyahut sonradan bir volüm oluşturup bu makineye attach edebilirsiniz. Burada bir count kutucuğu bulunmakta. Aynı anda kaç tane sanal sunucu oluşturmak istiyorsanız girebiliyorsunuz. Bir diğer adım Network konfigürasyonu. Network konfigürasyonunda da ilk adım Network seçmek. Burada 3'e ayrılmış bir kısım var. İlk kısım proje networkleri. Proje networkleri birbirleri arasında izole çalışır. Bu projede bir network oluşturduysanız bunu seçebilirsiniz. Shared networkler ise projeler arası paylaşımlı networklerdir. Bir network eğer shared ise siz de bunu kendi projenizden görüp seçebilmektesiniz. External networkler ise public network dediğimiz sanal sunucu oluştuktan sonra dışarıdan erişmek istediğinizde bu network'ten oluşturuyorsunuz. Çünkü bu network firewall'da sonlanır ve istediğiniz portlardan direkt erişim sağlayabilirsiniz. Biz şu an public network'ten oluşturalım. Proje network'ünden oluşturduğunuz zaman da dışarıdan erişmek için bir float IP verme metodu var. Fakat bunu daha ilerleyen kısımlarda network tarafında detaylandıracağız. Public network seçtikten sonra otomatik olarak DHCP ile makinenize IP atayabileceğiniz gibi manuel olarak da ilgili subnet'i seçip kendiniz IP'de girebilmektesiniz. Şu an otomatik olarak ilerleyelim. Son konfigürasyon ise network kısmındaki security group. Security gruplar da sanal bir firewall gibi çalışır ve sanal makinenin gelen ve giden ağ trafiğini kontrol etmek için kullanılır. View rules kısmında hangi portlardan gelen ve giden içeriye ve dışarıya olan trafiği görüntüleyebilmekteyiz. Bunun detaylarına da network menüsünde girmiş olacağız. Şu an default security grubu seçip ilerliyoruz. Son konfigürasyon olan system config sekmesinde ise sanal sunucuya bir isim vermelisiniz. Login type'da key pair ve password olarak ikiye ayrılmaktadır. Password'ü seçersek kullanıcı adı ve password, key pair verirsek de projedeki var olan bir key pair'i de kullanabiliriz ya da buradan create key pair deyip key pair ile de girebiliriz. Password'ten gidelim. Kullanıcı adımız Ubuntu. Advanced Option'da ise server group, eğer daha önceden bir server group oluşturduysanız ki bu server gruplarda sanal sunucuları bir affinity rule'a dahil etmek için kullanılmakta. Bunu da buradan seçebiliyorsunuz. Veya bir sanal sunucu oluştururken user data göndermek istiyorsanız içine bir boot olurken çalışması gereken bir script vesaire göndermek istiyorsanız da buraya giriş yapıyorsunuz. Firm config dediğimiz zaman bu şekilde bir konfigürasyonunuzun overview'unu görüyorsunuz. Base config adımında start source'umuz imaj. Bu sanal sunucu imajdan başlayacak. Flavor'ımız bir CPU, 12 GB root diski ve 2 GB memory ile oluşacak. Sistem diskimiz default storage type'ımızda. Sanal sunucu ile birlikte silinmiyor. Available zone'umuz Nova, projemiz eğitim. Network konfigürasyonumuzda network'ümüz public network ve IP adresimiz otomatik olarak atanacak. Security grubumuzda default security grup. Sistem konfigürasyonumuzda da sunucumuzun adı eğitim, login type'ımız password, physical node'da smart scheduling yani altyapıda çalışan Nova servisi bunu otomatik olarak schedule edecek.
Sanal makine oluştuğunda ekran bu şekilde görünmektedir. Sanal makinenin ID'si, ismi, imaj bilgisi, IP adresi, eğer varsa dışarıdan erişmek için kullanılan float IP bilgisi, flavor bilgisi, sanal sunucunun state'i ve ne zaman oluştuğu gibi bilgiler ekranda yer almaktadır. En sağ kısımda bulunan konsol butonundan sanal sunucuya konsol alınabilmekte, more kısmından ise sanal sunucu işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Şimdi sanal sunucuya konsol alalım. Sanal sunucu oluştururken verdiğimiz kullanıcı adı ve password ile giriş yapıyoruz.